Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuk sırt çantamızın ikinci bölümündeyiz. Birinci çantamızın Hello Kitty çalıştık. Şu an yapıştırma işlemini, dikme işlemini yapmadım. Askıdan en sonra bunu da yapacağım ve bitirmiş olacağız. Şimdi bunu kenara alıyoruz. Çantamızı tam bitirmemiştik. Geçenki bölümde tabanı yaptık ve bu kısmını düz örün demiştim. Şimdi ben çantamı hazırladım. Diğer çantamdan 2 sıra daha fazla ördüm. Herhalde bunu elim daha çok sıkı ördüm. O yüzden bizim için burada önemli olan bu kısmın santimi arkadaşlar. Evet, bizim için buradaki sıra sayısı değil, santim sayısı. Şimdi burada 22 santim boyumuz. Çantanın boyu 22 santim olacak. Sıra dediğim gibi ben aynı sıra yaptım fakat bu çantam daha şey oldu. Sıraya göre küçük oldu. Sanırım çok sıkı ördüm. Eni de 24 santim arkadaşlar. 24-25 santim civarı. Buna göre sizin de elinize göre değişebilir dediğim gibi. Bizim önemli olan buradaki santimler. 25 santim eni, boyu da 22 santim olacak. Şimdi çantamızı boyunu bitirdik. Şimdi kapağına geçeceğiz. Kapak kısmında buradaki ipimi, sarı ipi kesiyorum. Şuraya artık kesebiliriz bunu. Kapak kısmında çalışmayacağız çünkü. Tek çalışacağız. Ve tığımızı da incelteceğiz. Şöyle daha 4 milim tığımı kullanacağım. Bu ipi de bu tarafa çekelim ve bağlayalım. Şöyle yapalım. Şuradan bir yere tutturayım. Ve düğüm atayım. Şimdi bununla devam edeceğiz. Ben o ipimi daha sonra saklayacağım içeriden. Şimdi burası arka yeri çantamızın. Şöyle bir düz tutalım. Düz tutalım. Şu şekilde. Biraz daha kaldırayım. Şöyle de bize iğne lazım. Yerimizi belirlemek için. Çantamızı böyle düz tutalım. Evet, tam düz tuttuk. Şimdi buradan 2, 4, 5 santim şuraya kadar 5 santim, pardon 5 sık iğne içeriye doğru itiyorum. Dört de olabilir, 5 de olabilir. 1, 2, 3, 4, 5 oluyor benimki. Şimdi bu şekil şunu aradan geçiriyorum. Şöyle. Şimdi bu taraftan da içeriye doğru itiyorum. Yine 5 sık iğne de şurası, yani 5 5 5 olacak şekilde buradan da yaptık. Çantamızın şekli böyle bu şekil olacak. Bu kısma kapak yapacağız. Şimdi buraya gelene kadar ilmek kaydıracağım. İpimi koparmadan devam edeceğim. Bu kısımda da diğer çantada 24 sık iğneydi. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24. Evet, yine 24'te denk geldi. Bu kısmı 24 sık iğne olarak öreceğiz. Şimdi şuraya kadar bir ilmek kaydıracağım.
25 olur. Sorun değil. Bir zincir çekip yukarı çıkmıştık. Aynı yere batıp ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ilmek kaydırdım. Öyle denk geldi. Tam uca kadar. Evet, şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi 24 sık iğneye tek batacağım. Artık şunları çıkarabiliriz. Şimdi 24 tane sayalım. 1 2 3 4 22 23 24 tane tek battık. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi burada birer tane arttırma yapacağım. Bir tane tek batıyorum. Yanındakine çift. İkinciyi çift battım. Tekrar tek batıyoruz. En son 2 tane kalana kadar tek batalım. 2 4 5 6 evet 19 20 tane tek battım. Bir daha ikinci arttırışımızı yapıyoruz. Ve son sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, başta ve sonda birer tane daha arttırdık. Sayımızı 26'ya çıkardık. İpi inceye geçtiğimiz için burada biraz rahatlasın diye arttırma yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Bundan sonra 20 sıra düz öreceğiz. 2 sıra örmüş olduk. 20 sıra daha düz öreceğiz. Toplam 22 sıra düz örmüş olacağız. Her sıra bir zincir çekip dönüp 26 sık iğne öreceğiz. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, toplam 22 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 23. sıradayız. Biraz azaltma yapacağız, yuvarlaştıracağız burayı. Şimdi yine bir zincir çekiyorum. Bir atlıyoruz. İlk sık iğneyi atlayıp yanındakine batıyoruz. Bir tane eksilmiş oluyor. Sıra sonunda 2 tane kalana kadar hepsine yine tek batalım. 1 2 3 4 5 tane tek battım. 5 6 7 22 23 tane tek battım. En son 2 kaldı. Bunları da batıp çıktım. Yanındakini de batırıp çıktım. Şimdi üçünü bir kapattım. Bir tane eksilmiş oldu. Bir zincir çekip dönüyoruz. Yine ilk baştakini atlayıp yanındakine batarak devam ediyoruz. Yine burada bir eksilmiş oldu. Şimdi 1 2 3 4 20 21 tane tek battım. Yine 2 tane tek bıraktım. Bunlara da batıp çıkıyoruz. Yanındakine batıp çıktım. İkisini bir kapattım. Ve bir tane yine burada eksilmiş oldu. Şimdi artık şeyimizi bitirdik arkadaşlar. Çantamızın kapak kısmını da bitirdik. Şimdi bundan sonra
bu köşelerimizi sık iğne öreceğiz. İçe kalan yerden ben bu şekilde devam edeceğim. Yani tersi gelen yer bu tarafa kalsın istiyorum. Daha güzel görünüyor bence. Ters olan kısım içe doğru kıvrık duruyor. O yüzden buradan şimdi bu sıramızdan devam ediyorum. Hemen bir altı inip her bir sık iğneye tek batıyoruz. Şurada potluk oldu. Çantamızın kenar kısımlarını yine sık iğne ile örüyoruz. Her bir sıraya tek batıyoruz. Bu şekilde olmuş oluyor. Evet, aşağıya kadar indim arkadaşlar. Hepsini tek battım. Çantamızın şimdi bu kısmını CC öreceğiz. Yani ilmek kaydıracağız. Hemen yanındaki sık iğneye batıp ilmek kaydırıyorum. Çok gergin yapmıyorum. Rahat çalışıyorum. Bütün ilmeklerime tek tek ilmek kaydırıyoruz. Rahat çalışıyorum. Sıkış yapmadan. Evet, sıra sonuma geldim. CC'lerimi bitirdim. Yine kapağa geldik. Diğer tarafına. Hemen ilk sırada sık iğne yaparak devam ediyoruz. Her bir sıraya sık iğne olarak örüyoruz. Evet, bu köşemizi de hepsine tek battık. Artık burayı örmeyeceğiz. Burada bitiriyoruz. Köşe kısmında ipimi biraz uzun kesip biraz çektim. Şuradan içeriye çekiyorum. Biraz kadifede zor oluyor. Şöyle bir zincir çekeyim daha iyi. Burada biraz zorlandım. Bu ipte. Pembede daha kolaydı. Neyse, ben bunu içeriye çekeyim. Tamam. Evet, ipi böyle çektik. Arkadaşlar şu şekilde oldu. Bunu da içeriye, hatta şunu hepsini çıkarıp şöyle, bunu da şöyle aralardan geçirerek saklayalım. Evet, kapak kısmımızı da bitirdik. Sıra geldi. Şimdi bu şekilde aynı tarifle hem şöyle bacaklarını öreceğiz, hem de şöyle
şu şekilde kollarını öreceğiz arkadaşlar. Bacak ve kol yapacağız aslanımıza. Hemen örmeye başlayalım. Toplam 4 tane yapacağız. Hemen ipimizi sabitliyoruz. Yine 2 zincir çektim. İkincinin içine 6 tane sık iğne, 2 3 4 5 6. İlk sık iğne ile birleştirdik. İlmek kaydırdık. Bir zincir. Şimdi 6 tane sık iğnenin her birine çift batıyoruz. Evet, 3. çift, 4. 5. ve 6. 6 tane peş peşe çift battık. 12 oldu sayımız. Hemen şuraya sıramızı belirlemek için ipimi takayım. Bir tane tek. 3. sıradayız. Bir tek, bir çift, bu kadifede biraz zorlandım görmekte. Şuradan başlıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, sıra sonuna kadar 6 tekrar. Evet, sıra sonunda 18 sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, yine 6 tekrar yapalım. Daha sonra 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, toplam 5 sıra düz örgümü tamamladım. 9 sıra örmüş olduk arkadaşlar. 10. sıramızda kapatacağız. İçine biraz elyaf dolduruyorum. Az bir şey. Şöyle 2'ye katlıyoruz. Birazcık daha koyayım bari. Şimdi 2'ye katladık ve burayı 10. sıramızı kapatarak öreceğiz. Karşılıklı 2 ucu sık iğne örerek kapatıyoruz. Bundan toplam 4 tane yapacağız. 2 kol, 2 bacak diye. Evet, bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde bir tane daha yapacağım. Daha sonra kulağımızı öreceğiz. Evet, kulağımı da ördüm arkadaşlar. Yine 6 ile başladım. 6, 12, 18, 3 sıra düz ördüm. Ve burayı yine aynı şekilde kapatıyoruz. Karşıya gelen yere batarak sık iğne örüyoruz. Evet, bu şekilde
ördük. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Evet, kulağımız da tamam. Bundan bir tane daha öreceğiz. Şimdi bunları hazırlayalım. Sonra çantayı dikeceğiz en son. Şimdi ağzımızı yapacağız. Burnumuzu yani. Evet, ağzımız için ipi sabitliyoruz. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. İkincinin içine 3 tane sık iğne. Altı tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek. Son kalana 3 tane peş peşe sık iğne yapıyoruz. Köşeyi döndük. Zincirimizin bu tarafına yine 6 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tek battık. Evet, birinci sıramızı tamamladık. 18 tane sık iğnemiz oldu. İkinci sıradayız. 3 sık iğneye peş peşe 3 tane arttırma yapıyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırma, üçüncü arttırma. 6 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer köşeye geldik. Buraya da yine 3 tane peş peşe arttırıyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırma ve üçüncü arttırma. Yine düz yere geldik. 6 tane sık iğneye tek batıyoruz. Ve 24 tane sık iğneye ulaştık. Evet, üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift, yani bir arttırdık. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, 3 tane arttırdık. 7 sık iğneye tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Bir tek. Bir arttır. Evet, 6 arttırma yaptık. Geri kalan 6 sık iğneye tek batıyoruz. Ve sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz oldu.
Evet, şimdi 2 sıra düz öreceğiz. Düz örerken bu sıramızda alttan alacağım ipimi, çapraz sık iğne yapacağım. Biraz sıkış olsun diye. Batıp tığımı alttan çekiyorum. İpi ve daha böyle sıkış, açılmayan bir ilmek oluyor. Eliniz gevşekse bu şekilde örebilirsiniz. Bakın zaten belli oluyor nasıl toparlandı, sıkış oldu. Dikerken daha kolay olur. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. İpimi kestim arkadaşlar. Şimdi şuradaki burun kısmını, üst kısmını yapacağız. Çanta rengiyle ipimi sabitliyorum. Şimdi şuradaki 2, 4, 5 düz çizgi var. Düz zincir çektiğimiz yer. Şurada 3 tane sık iğne yaptığımız, hemen onun hizasını takip ediyorum. Ve şuraya denk geliyor. Ve arkadaki tek kata battım. Şimdi bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 taneye arkadaki tek kattan öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle tam ortalamış oluyoruz. Burnumuzun şu arttırma hizalarına denk geliyor zaten. Bir zincir çekip dönüyorum. Yine 7 tane tek batıyorum. Şunu da arada yürütelim ipimizi. 5 sıra bu şekilde öreceğiz. Düz öreceğiz. Ne oluyor ya? 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. En son şurası 7. Bir zincir dönüyoruz. Yine 7 tane tek batıyoruz. Evet, 3. sırayı bitirdim. Bir zincir çek, dön. Yine 7 tane tek batıyoruz. Bir zincir çek, dönüyoruz. Yine 7 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7.'yi kahveyle kapatıyoruz. Açık kahveyle. Koyu kahve, normal kahve de olabilir. Elinizde hangi ipler varsa. Evet, bunu kapattım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bir atlayıp ikinciye battım. 1, 2, 3, 4 tane tek. Son kalan 2 taneyi batıp çıkıyorum. Bir kapattım. Bir zincir dönüyoruz. Bir atladım. Yanındakine 1, 2, 2 tane tek kaldı yine. Onları da batıp çıktık. Hepsini bir kapattık. Bir zincir çektim. Döndüm. Bir atladım. Bir tek.
2 taneye tek batıyorum. Bir zincir dön. Şu ikisini bir alacağım. Son kalanları hepsini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde şöyle gelecek. Burası. Buraya dikeceğiz. İpimizi biraz uzun bıraksak mı? Şöyle. Evet, ipimizi şöyle biraz uzun bıraktım. Evet, bu da tamam. Şunu da birbirine bağlayalım, içeriye saklayalım. Evet, ağız ve burun kısmımızda bu şekilde tamamladık. Şimdi gözümüzü yapalım. Daha sonra hepsini dikeceğiz, yerleştireceğiz. Şimdi önce sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci sırada hepsini çift batacağız. Ben hazırlayıp geleyim. Evet, gözümüz için 6 sık iğne yaptım. İkinci sırada hepsini çift battım. 12 oldu. Şimdi 3 tane ilmek kaydıracağım. Renk geçişi güzel olsun diye. 2 ve 3. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Şunu da kestik. Şimdi bir sıra bir tek bir çift yapacağız beyazla. İpimi sabitledim ve ilmek kaydırdığımız ilk olandan başlıyorum. 1 2 şu üçüncü ilk baştaki bir tekle başladım. Bir çift, bir tek, bir çift, evet, sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapıyoruz. 6 tekrar. Evet, sıra sonuna kadar bir tek bir çift 6 tekrar yaptık. 6 12 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi ipimizi şu ilk baştakinden arkadan tersten giriyorum. Ve ilmeği bu tarafa çekeceğim. Evet, ipimizi bu tarafa aldık. Şurada uzun bırakacaktım şu ipi. Şöyle gözümüze ışık yapacağız. Küçük bir ışık. Evet, ipim az olsa da yine de bu ipi şöyle çekip yettiği kadar, zaten çok az bir şey gerekiyor. Şöyle ben bir sık iğne kayıp evet, bu şekilde ışığımızı yapıyoruz. Evet, bu kadar. Ufacık bir şey bile bir anlam katıyor. Şimdi bunları da şöyle birbirine bağlayıp ipimizle güzel keselim, temizleyelim. Her şeyi ördük herhalde. Askılarımız kaldı. Onların da sayılarını şeylerini vereyim şimdi, sıralarını. Kaç sıra olduğunu.
Şimdi ben diğer pembeyi ördüm arkadaşlar. Evet, pembe çantamızın askılarını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Böyle ayarlanabilen ölçüde. Böyle yaptım, diktim. Şu öndeki şu detayı da yaptım. Çantamız bu şekilde. Şöyle katlanıyor. İçine de yumak koydum. Belli olsun diye biraz çantam. Bunu da buraya silikonla yapıştırdım. İsteyen dikebilir. Yapıştırıp da dikebilir. Şimdi ben uğraşmak istemedim. Zaten çok yoruldum. Şimdi çantamız bu şekilde oldu. Kapak kısmına oyuncağımızın kafasını yaptık. Şimdi bu aslanlı da daha değişik olacak. Bunun askılarını da bu şekilde sarı ipim bitti. Tam kulakları, ayaklarını yaptığımız için yetmedi. Zaten saçlarını da bu ipten yapacaktım. Yelesini. Bunu da yine yelelerine ip kalmadı. Onun benzerinden yapacağım artık mecbur. Buna da örmüş bulundum. Şimdi bu üst kısımdaki 90 santim benimki. Şöyle çektiğinizde bu uzuyor arkadaşlar. Şöyle. O yüzden bunu da hesaba katın. Esneme payı var. 90 santim bunu ördüm. 1 metre de örebilirsiniz. Şimdi bu küçük parçaları da 20 santim. Şöyle bir aparat aldık. Bu aparatı eşim ayakkabı tamircisi herhalde oradan almış. Bir de demir de vardı. Tuhafiyeden de demir olanı almış. Ben bunu beğendim hafif olduğu için. Daha değişiklerini siz bulabilirsiniz. Burada bunu bulduk. Böyle içinden geçiriyorsunuz, ayarlıyorsunuz. Daha sonra göstereceğim dikerken de. Dediğim gibi uzun parçayı 90 santim veya 1 metre ipiniz rahat varsa 1 metre de örebilirsiniz. Yani 10 santim daha fazla öreceksiniz sadece. Yan küçük parçaları da 20 santim. Bu şekilde hazırlayacaksınız. Daha sonra bunları dikeceğiz. Şimdi çantamızın şu aslan kafamızı bir yapalım. Şuradan bir ağzımızda dikerek başlayalım. Biraz için elyaf dolduracağız. Şunu tam bak şöyle yaptığımızda nereye denk geliyor? Şuraya. İpi de buradan içeriye çekelim. Şöyle yapıyorum. İpin geldiği yer şurası. Evet, bu şekilde bunu buraya sabitleyelim. Daha sonra başka renkli şeyle dikeceğiz. Çünkü şu ikisini bağlayayım en iyisi. Daha garanti. Evet. Şunları önce bir dikelim. İnce bir iple. Daha olsun. Şimdi sağlam olsun. Evet, şöyle ince bir ipin katını ayırdım. Tek katlı. Şöyle iğne ardıyla dikeceğim. Bir geriye gidiyorsunuz. Bir ileriden çıkıyorsunuz. Biraz geriden bir geri gidiyorsunuz. Bir ileriden çıkıyorsunuz. İğne ardı dediğimiz bu.
Evet, şimdi ağzımıza dikeceğiz. İçine biraz elyaf dolduracağım. Şöyle biraz puzdurup şu daha yeri birlemek için. Şimdi tam şöyle ortalıyorum. Şu kapak kısmından da 1, 2, 3 sıradan sonra dördüncünün üzerine koydum. Yanları da kontrol edelim. Aynı sayılarda olmasına. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Şuraya biraz daha kayıyorum. 2, 4, 5. Evet, şöyle ortaladık güzelce. Şimdi bunu sarı renkle dikeceğim. Alttan geçiyorum. Biraz bağlayacağım, sonra şöyle uzun bıraktım. Şimdi bir kapağa batıyorum. Bir buruna batıyorum. Bu şekilde dikeceğiz bütün çevresini. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet, ağız kısmımı diktim ve şurada biraz ipimi uzun bırakmıştım. Bunu bağlayarak burayı da bitirmiş olduk. Evet. Bizi kesebiliriz. Daha sonra oraları temizleyeceğiz. Düzelteceğiz arkadaşlar. Evet, bu şekilde ağzımız tamam. Şimdi gözlerimizi dikeceğiz. Şöyle gözlerimizi iki yana şöyle bir ayarlıyoruz. Işıltılar şöyle dışa doğru baksın. Beyaz iple de bunları dikelim. Evet, gözlerimi şuradaki burun kısmına tam gelecek şekilde hiç açıklık bırakmadan buraya yerleştirdim. Hatta önce bir tam ortadan silikonla yapıştırıp rahat dikmek için. Ondan sonra yine beyaz ince ipimle şöyle alttan giriyorsunuz. Yanındakine batıyorsunuz. Tekrar alttan bir yanındakinden bir geriye. İğne ardı dediğimiz teknikle dikiyoruz. Bir ileri, bir geri. Silikon yıkanınca bırakıyor biliyorsunuz. O yüzden dikmek daha iyi. Evet, gözlerimi de bu şekilde diktim. Bunu da artık koparalım. Evet, bu da tamam. Bu da hazır. Evet, kulaklarımızı da kapak kısmının ilk başlangıç kısmına şu alana dikeceğiz. Şöyle bu kısmı yukarı bakacak. Şu kapağı çantamızın ilk sırasından alttan
giriyorum. Bunu üzerine koyduk. Ve bu şekilde şöyle tutalım. Geriye giderek dikeceğiz. Biraz böyle şöyle yapalım. Ekranda biraz zor oluyor kamera karşısında dikmek. Şöyle bir geri gidiyorum. Bir ileriden çıkıyorum. Evet, kulaklarımızı da diktik arkadaşlar. Sıra geldi aslanımızın yelesini yapmaya. Şöyle arkadan kulağımızın hemen dibinden başlayacağım. Kulağım şu hizadan. Şu şekil tutuyorum. Ve hemen kulağımın hizasından girdim. Şu bir tane ipi sabitledim. Şuradan da sabitleyeyim. Daha sonra bunu tekrar düğüm atarız. Şimdi çim saç yapacağız. Şöyle aşağı inelim biraz. Şöyle hemen yanında dibine batıyorum. Parmağımı da şu şekil tutup kapatıyorum. Tekrar kapattık. Yanındakine batıyoruz. Parmağımızın boyu kadar, işaret parmağım boyu kadar çekiyorum. Çok uzun değil, çok kısa değil. Şöyle bir boyda. Sela okunuyor. Sahura çağrılıyoruz. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, sırayla her ilmeğe batıyoruz. Parmağımızı şu şekil yapıp sık iğne ile kapatıyoruz. Parmağımı uzattım. İşaret parmağımı ve sık iğne ile kapattım. Bu şekilde olmuş oldu. Bunlar böyle bakacaklar. Şunun içine iteceğim. Böyle devam edelim. Bu sırayı devam edeceğim. Sonra kapağa geçeceğim arkadaşlar. Şimdi ben sahur yapıp geleyim. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkayı bu şekilde düz bir şekilde geldim. Burayı döndüm. Aşağıya iniyorum. Kapağın uçtan değil, hemen bir sıra buraya ellemiyoruz. Buradan devam ediyorum. İpim yetmez diye korktuğum için çok uzun çekemiyorum. Biraz daha uzun olsa daha da hoş olurdu herhalde. İpim az kaldı çünkü yetsin diye uğraşıyorum. Yarımdı. Artık iplerimden faydalanayım istedim. Yeni açmadım. Evet, devam edeyim. Şimdi böyle bütün burayı turlayacağız. Tekrar kulağımızın da ön kısmından da devam edeceğiz. Sonra tekrar aşağıya bir sıra daha gideceğim. Yani ipim yeterse böyle yapalım bakalım.
Evet, aslanımızın yeleleri de bitti arkadaşlar. Saçları bitti. 2 sıra buraya da 2 sıra gittim. Ve bitirdik. Şurada bir kaşlarını yaptım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi ellerimizi, bacaklarımızı dikmeye. Ondan önce şu şekilde patilerini yaptım. Bunu beraber, sonuncuyu beraber yapalım. Şimdi şuradan 2, 4, 5. sıra arkadaşlar. Arkadan da 5. 2, 4, 5. sıradan giriyorum. Ben karşıdan çıktım. İpimi biraz uzun bıraktım. Dikeceğiz çünkü. Şimdi aynı yerden 2 defa çıkalım. İşte bu birinci. Bir daha yapalım. Biraz çekiyoruz. Şimdi şöyle ortadan ikinci giderken karşıya geçiyoruz. İki sık iğne atlayıp diğer patiyi yapıyoruz. Şimdi bunu ilk yaptığımız yerden çıkıyorum. Ve bağlayalım. İki ucu bağlıyoruz. Evet. Burayı da içine itelim. Evet. Küçük olanları, kolları yapalım. Aynı sayılardalar. Aynı şeyde ama mesela el farkı oldu benim. Bu küçük oldu. Daha sonra ördüğüm. Bu da biraz küçük. Şu ikisi büyük. Bunları ayak yapalım. Diğerlerini kol yapalım. Şöyle düzeltiyorum. İşte olsun diye. Şimdi şuraya bacaklarımızı tam şu taban kısmından buraya dikeceğiz. Tam uç kısmı, başlangıç yeri burası. Şu şekilde dikelim. Evet, şimdi dikim işini kolaylaştırmak için önce sıcak silikonla yapıştıracağım arkadaşlar. İşimiz daha kolay olsun. Böyle biraz zor oluyor. Evet. Tamam, şöyle yerleştirdim. Tam tabanımın kısmından başlangıç yerine altına. Bunu da öyle şu şekilde yapıştırdım. Kollarımızı yapalım. Daha kolay olur. Şu şekilde yan duracak.
Bunu hemen aynı hizaya şöyle karşıya. Evet. Evet, orada ortalanmış. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde kolaylık olsun diye şimdilik böyle yapıştırdım. Çünkü çekim uzuyor o zaman. Benim için de yorucu oldu. Dikmesek bile olur yani, şöyle iyice yapıştırınca bırakmaz. Evet, ben bunları daha sonra hallederim tekrar. Şimdi artık bitirmek istiyorum videoyu. Çok uzadı. Evet, bu şekilde olduk. Yani isterseniz bunları yapmayabilirsiniz de. Sadece kafa bile çok tatlı oldu. Şimdi en son askılarımızı da yapalım ve videomuzu bitirelim. Evet, şimdi askılarımızı, uzun parçayı 90 santim ben ördüm. 1 santimde, pardon 1 metrede yapabilirsiniz. Zaten bunlar çok esniyor, uzuyorlar. Şöyle tam ortadan ikiye katlayalım. Şu şekilde ikiye katladık. Ortasını bulduk. Ortası burası. Buradan bu tarafa 7 sıra, buradan 7 sıra, 14 sıra. 2, 4, 6, 7. 7 buraya denk geliyor. İşte bu tarafa da yine 7. 2, 4, 6, 7 de burası. Yani şu ara, bu ara 14 tane sıra var. Şöyle katlıyoruz bunu. Katladık iki tarafı da. Ve bu arayı dikiyoruz. Burası tutma yeri. Şöyle karşılıklı dikiyoruz. Evet, sap kısmımızı diktik. Şimdi arkaya hemen şu saçımızın yaptığımız yerin üzerine şöyle katlayalım. Şu şekilde önce şurayı bir tutturalım. Evet, şimdi bunu buraya dikeceğiz. Tam saçımın yaptığım yerin üzerine koyuyorum. Şöyle. Buraya güzelce dikelim. Sağlam bir şekilde. Bu iple daha iyi olur arkadaşlar. İple
şekilde böyle sağlam iple dikerseniz. Şimdi ben buradan kalkmak istemedim yerimden. Bu şekilde dikelim buraya sağlam bir şekilde. Evet, şimdi bu parçalarımızı, aparatları dikeceğiz. Eğer bunlardan bulamazsınız veya direkt gerek duymuyorsanız da şu uzunluğu çocuğunuzun boyun kendi ölçüsüne göre daha uzun örerek buraya dikeceksiniz. Şimdi bizim 2 parçamız var. O yüzden birini buraya dikeceğiz. Şuradan geçiriyorum. Şu şekilde. Buraya dikelim. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Evet, bu kısa parçalarımızı da buradaki tavanımızın hemen 2 uç kısmına dikiyoruz. Ve buradaki aparatımızın içinden şu üst kısmından ikisi aynı yerden geçecek şekilde. Şimdi bunu buradan iteyim. Kadife olduğu için biraz dolduruyor. Evet, buradan çıktı. Şimdi şuna bakayım ne kadar ayarlamışım. Aynı olsunlar. Böyle çocuğumuza göre ayarlayacağız. Evet, bu şekilde saplarımızı yaptık arkadaşlar. Bunları da kendimize göre, çocuklara göre ayarlayabiliriz. Sanırım çantamız bitti. Evet, çantamız henüz bitmemiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir 110 tane zincir çektim. Şimdi buradaki çantamızı toparlayacağız. Şu şekli vereceğiz. Şöyle dümdüz bir, yine eşit olarak şöyle düz koyalım. Ve yanı şu içeriye doğru katlayalım. Daha önce ayarlamıştık 5 sık iğne diye. Bu şekilde ayarladım. Şimdi karşıdan ipimi çekeceğim. Tam şuradan giriyorum. Şu ikinci sıradan 1 2 şuradan girdim. Tığım karşıdan çıkıyor zaten. Ve diğer karşıdan da bu şekilde. Şimdi buradan ipim, zincirimizi bu tarafa çekelim. Evet. Görüntü bu olacak. Bundan da aralardan şöyle ortası buraya denk gelecek. Buraya gelene kadar şöyle bu şekilde ortayımızı bulduk. Gerisini de aynı devam edelim. Diğer uca kadar aralıklı geçelim. Evet, diğer taraftaki yeri de aynı şekilde katladım.
tığımı yine 2 sık iğne aşağıdan girdim karşılıklı. Şimdi ipimizi, zincirimizi bu taraftan da çekiyoruz. Dört, altı, 7. Evet. Bu şekilde şeklimizi de çantamızın şeklinde verdik. Çıt çıtlarını dikeceğiz. Daha sonra dikeceğim. Ve çantamızı bitirmiş olduk. Evet, nihayet sırt çantalarımızı tamamladık, bitirdik. Bu şekilde tamamen doğaçlama çalıştık aslanı. Diğer zaten bu bilinen bir model, kahraman zaten. O aslanı doğaçlama çalıştım. Çok daha tatlı oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu şekilde arkamızda. Çok da şık oldu arkadaşlar. İçine de bir tane yumak koydum. Biraz şekil alsın diye. İçi de gayet geniş. Ve astarda hiç gerek yok. İçi iple ördüğümüz için tok durdu. Burayı çıt çıt dikeceğiz. Çok da sevimli oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir demiştim zaten. Kusura bakmayın, artık sahur saati geçti. Saat 6:30. Şimdi bunları bitirmeden yatmayacağım dedim. Bekliyorsunuz çünkü. Bu da Hello Kitty'li kızlarımız için. Bu renk çok beğendiğim için Hello Kitty yapmak istedim. Farklı tabii ki şeylerde çalışabiliriz çanta model olarak. Aynı aslanda olduğu gibi bacaklı, tavşan gibi bir şeyler de yapabiliriz kızlar için. Evet, bu da böyle arkası. Bunu her yer pembe yaptık. Tam 2 yumaktan çıktı. Askılarda o yüzden tam bitene kadar çalıştım. Yani şey olduğu kadar artık. Ama bayağı benim torunum olacak şekilde. Evet. Videomuz çok uzadı. Umarım yükleyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle yapalım. Çantalarımızı koyalım. Evet. İster bayramda taksınlar, isterse gezmeye giderken, kreşe giderken çantalarımızı güle güle kullansınlar. Evet. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Çok yoruldum. Sizi seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşça kalın.